Yes, we can. Great. Yeah, so first of all, Dennis, I think like your work really grew a lot in the time that I knew you, so it feels like a big advancement for me. Deniz, öncelikle şunu söylemek isterim. Yani seni tanıdığım günden beri işin çok gelişti. So of course I'm here to criticize, so I'm going to. Ama ben burada eleştiri yapmak için varım tabii ki. O yüzden bir şeyler söyleyeceğim. Isabel, can you turn the photo because it's like vertical now? Oh, it's meant to be, no? Yok öyle. No, Isabel. Ha böyle mi? Ha, okay. He's climbing. No, I'm sorry. Lying down, having a break. Ben yeri zemin sandım. Okay. So my first thought is, well, yeah, I find it pretty strong actually. It's good. There's a couple of things I feel like maybe the legs could feel longer compared to the arms. Oldukça güzel. Birkaç bir şey söyleyebilirim yalnızca. Bacaklar kollara oranla biraz daha uzun yapılmış gibi geldi bana. Okay, so like this leg, for example, even though there is some perspective, it feels a little bit too short if you think about it compared to the forearm, for example. Özür dilerim, bacaklar uzun değil, kollar uzunmuş. Perspektifle de tabii ki alakalı ama baktığımda şu aynı taraftaki kol ve bacağı kıyasladığımda kol bacağa göre daha uzun. Have a look at the anatomy for this particular muscle because we can see it. We can see this one so clearly. Oh, it's in the it's like a character feature. In the character, it's not like it doesn't show the anatomical muscles. It's like he's a cyborg, so it's part of the design. I see. It wasn't really okay. much. Yeah, is it sort of copied from somewhere, or is it your unique design? No, it's a character from Overwatch. Okay. Yeah. Yeah. Şu bacaktaki anatomiden bahsediyordu Isabel. Deniz de bu karaktere has bir şey dedi. Sanırım bu karakteri bir yerden çalıştığını söyledin değil mi Deniz? Yeah. So small things. Maybe there can be a little bit more space between the arm and the leg because it will give it a stronger silhouette. Bacakla kol arasında daha fazla mesafe bırakılabilirdi. Böylelikle daha güçlü bir silüet hissi uyanırdı. You know when we did the sphere and we did the light on the sphere, we had küreyi çalıştığımızda ve küre üzerinde ışık çalıştığımızda we had this small, very dark area called occlusion that comes right underneath the points of contact. Bu kürenin hemen dibinde kalan kontak noktaları vardı, oldukça koyu bırakılan noktalar. So I would just make some really small areas of dark shadow under any points that are contacting the wood. Ben de olsam burada kontak noktaların altını oldukça karanlık gölge noktaları olarak bırakırdım. Looking at small, I mean, they're small critiques. There's nothing. I'm not giving a really big critique, but I will show the small things. Burada oldukça küçük eleştiriler yapıyorum. Yani çok büyük göze çarpan bir şey yok zaten. So with the thumb on the hand, it would be nice again just to give it the space so that we can get a nice silhouette. Elde de yine baş parmak ve diğer parmaklar arasındaki boşluk daha geniş tutulursa daha hoş bir silüet oluşur. It's just that there's a very thin piece of light there, and it would be nicer if there was just a little bit more clarity in that area. Evet, çok az bir ışık var orada. Orada daha netlik olsaydı o alanda, bu genişlikle sağlanacak olan netlik daha güzel olurdu. And then perhaps have a think about how to make the light on the mask
more three-dimensional because it's all just vertical. It feels a little bit flat. It could be a little bit stronger. Maskedeki ışık da dikey biçimde verilmiş. Daha üç boyutlu olması için daha çeşitli ışık çalışması yapılabilirdi burada. Yeah. But anyway, overall, I feel it's a strong image. It's really interesting. It's a nice pose, and yeah, it's a nice piece of work. So it's great. Ama yine de çok iyi bir iş. Oldukça güçlü bir çalışma görüyorum. İyi bir çalışma. Thank you. Was there any comments on that, Dennis, at all? On the criticism? Yeah. Is there anything You're right, mostly. Yeah, all of them actually. All right. Okay. Excellent. Bir sonraki kim olmak ister? I have uploaded my work too. Oh, great. Oh, sorry, I didn't get back to you on last week, Sahar. Geçen hafta işine bakamamıştık Sahar. That's fine, but there are a lot of work now. So Yeah. yeah. The homework from last Where week shall we is begin? the number 11. Yeah. And the colorize of it. Yeah, that looks really cool. Bu oldukça cool görünüyor, hoş görünüyor gerçekten. Yeah, really interesting. I like it a lot. Çok ilginç, hoşuma gitti. Yeah. The perspective is really wide, so it's like these walls don't feel it doesn't feel square. They don't have to be, but it doesn't feel square, you know. Perspektif oldukça geniş, yani bir kare izlenimi almıyorum, duvarlarda bir kareymiş gibi bir hissiyat almıyorum. Yani olmak zorunda da değil, vermek istediğim his belki o değildir. Yeah, but anyway, it's working. It's really nicely done. Ama oldukça hoş. Yeah. So this technique would be used mainly, as I said, for generating ideas. Bu teknik daha önce söylemiş olduğum gibi yeni fikirler üretmek için kullanılıyor. It could be used for concept art. Konsept art için kullanılabilir bu teknik. And it could be used for matte painting for feature films. Uzun metraj filmlerde, what is matte painting? It's basically exactly like this. It's a really high resolution photo finish background. Evet, matte painting dedi. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Ne demek dedim. Yani bunun gibi bir şey. Oldukça yüksek çözünürlükteki backgroundlar, fotoğraf backgroundlarına denir dedi. Many feature films have backgrounds that are made by photographs. Birçok uzun metraj filmlerin background'u fotoğraflardan oluşturulmuştur. If you're doing this in any way professionally, you have to purchase the photographs. Eğer bunu profesyonel olarak yapacaksanız fotoğraflarla pratik yapacaksınız siz de. Shall we look at some of your other work? Yes, Başka işlere de bakalım mı? I have uploaded 4 photos of the books that I am working on them right now, and I used the way you taught us. This is yes, the 2 last ones. Yes. Oh, that's lovely. Super nice. Bu çok hoş olmuş. Çok harika. Yeah. I used the references as you said, and then I smushed them and Great. blurred them. Yes, it took me only 1 day to finish this. That's excellent. Yeah, really nice. Bir günde bitirmiş Sahar bunu. İzobel'in gösterdiği teknikle yapmış. İzobel çok hoş diyor. I can't really tell if it's my Cintiq or not. Maybe it's a weird thing, but maybe there is a little bit or quite a lot of softness here. I don't know if that makes sense. I'm not sure if it's the light coming in my window, but I think that there's kind of a lot of soft shapes and
so maybe there's more here than you need in a way. Like, So I can't see where you show with your pencil. okay, here. Okay, now I can. Sorry, yeah. So here, I'm just thinking that because there's quite a lot of layers and texture here in these areas. Bu alanda çok fazla layer ve doku olduğu için Maybe you could actually simplify even more, because it's a little bit more distracting than it needs to be, because everything just needs to be here, you know. yani burayı biraz daha biraz daha sadeleştirebilirsin. Çünkü birazcık dikkat dağıtıyor bir yandan da. Yeah, but this is a Orada really çok cool yoğun image. doku. Ama In çok güzel bir görsel. In terms of composition, I mean, this is great, but I have the smallest things again to critique. That's great. Yeah. Kompozisyon açısından oldukça güzel ama yine de ufak tefek şeyler belirteceğim, eleştirilerde bulunacağım. Maybe I should work more in the light parts. I mean, I should make them more complex than. I mean, I think the light part's fine. It's more like, it's more that there's just so many layers of grey here, you know, and it's not needed. It could almost just be darker around the edges in a way. It just feels a little bit soft, almost, you know, at that area. And it doesn't really guide the eye in as much. I mean, it's beautiful, but it's just like there's a lot of variation of the grey before we get into there, right? So I just think there could be a little bit less variation in all of the greys around the edge to simplify it, and that's cool. It's not you know, like it could just be like a couple of levels of grey. Yeah. In terms of composition. Oh, sorry, go for it. Sahar dedi ki belki biraz daha aydınlıkta kalan kısımlarla ilgili düzenlemeler yapmam gerekir. İzabel dedi ki yok, aydınlıkta kalan kısım bence gayet iyi olmuş. Şu karanlık kısımla ilgili belki çalışılabilir. Orada çok fazla doku var, çok fazla dikkat dağıtan şey var. Belki şu gri geçişleri biraz daha level olabilir, yani seviye olabilirdi. In terms of composition, I have two tiny notes. Kompozisyon açısından da 2 tane ufak notum olacak. One of them is that the child's head is really close to the pool of water. Notlarımdan birisi çocuğun kafası. Is it close to water, you said? Yeah, that's the water is on the rocks there, right? Yes, yeah. Çocuğun kafası şu kayadaki suya oldukça yakın duruyor. So I think like try not to have things clash. If things are coming together, you want them to overlap or not come together at all. Yani bu bir şeyleri üst üste bindirmek çok hoş olmuyor kompozisyonda. Onların da biraz üst üste binmiş olması orada ona dikkat edilebilir. And this one is even more small, but here you have this like vine. Okay? Yeah. Yorumun bir diğerinden de küçük ama şurada bir çizgi var. Görüyorsunuz. So I really like the positioning of all of them. It's just that the end of this vine is touching one of the other vines. So just move it up or down so that it's not touching the edge of another one of them. Okay, I do that. Burada çizgiler çok güzel oradaki. Şu en alttaki diğer çizgilerle kesişiyor. Diğer çizgilerle köşe çizgisiyle kesişiyor. Onu kesişmeyecek bir şekilde konumlandırabilirsin. Sahar, is it meant to be part of those two, or is it meant to be at a different depth? No, that's different. Yes, Yeah. it's not a part of them. Yeah. Cool. So just it's nice to give it the depth. So perhaps you could also make that one either a little bit lighter or a little bit darker. Yes. Evet, bu çizgi diğerlerinin bir parçası olmadığı için onu biraz daha küçük, biraz daha koyu ya da biraz daha açık yaparak farkı biraz daha belirginleştirebiliriz. Okay. Does that make sense? It's just to
try to use them to give you a sense of depth. So this will help. It could even be thicker or thinner a little bit. Evet, biraz daha kalın, biraz daha ince yaparak da aynı şey bu farklı olduğu etkisi yaratılabilir. Anyway, it's lovely. I could see it in a book. So. Thank you so much. There is another one near it, after it. Yes, I did it again by your side. This picture just took me, each one of them, I spent one day to draw them, but I have two other pictures that I have uploaded, and I can say that they took me a few months to finish them. After learning this technique, it just really helped me to finish the pictures really sooner than what I thought. It was wonderful. Great. I mean, I would say me too, but I never stopped trying to change them. So I never, I get everything down quickly and I feel quite happy, and then I spend 3 weeks trying to make it perfect. Sahar diyor ki daha önce diyor böyle bir görsel yapmak için birkaç ay harcardım diyor. Ama senin gösterdiğin teknik işimi oldukça hızlandırdı diyor. Mesela bu resmi senin gösterdiğin tekniği kullanarak oluşturdum ve bir günümü aldı. Ama bu tekniği kullanmasaydım birkaç ayımı alırdı diyor. Isabel de diyor ki ben de çok hızlı bir şekilde bitiriyorum ama daha sonra hep o küçük ayrıntılar birkaç günümü daha alıyor. Yeah. So overall, again, this is really nice. I'm thinking if this is a river, I guess it's a river, right? No, it's a road, road of a rocky road, like So ground. is it pterodactyl? Is it that? Yes, it's about some ancient creatures, Yes. and this dinosaur is taking the shell of that great and enormous So it's dragging turtle. it along. Yeah, I can see. Okay. Yeah. Burası bir nehir mi dedi Isabel? O da hayır, nehir değil, yani bir yol dedi. Burada böyle antik hayvanlar falan var ve bu dinozor oradaki kabuğu kaldırıyor orada. So it's not totally clear to me it's a road, so maybe it's something to do with feeling a little bit soft. I know that this is the dirt, but yeah, just have a look and see if you can find some examples of maybe like a car going through a dirt road or something, just to see how that might look. Because it just feels a little bit soft, so it could be water, you know. Should I add some texture? It might be just something to do with the softness of the brush, you know. Maybe some harder shadows on the rocks, for example. The shadows are also really soft, so they could be a little bit harder. Yes. Yeah, because they would be in water, it would just be very soft or like a reflection. Whereas on a road, on a really sunny day, that would be quite a hard shadow. So that might help already. Burada bunun bir yol olup olmadığına dair hissiyat çok net değil. Mesela bana suymuş gibi geldi, bir nehir mi akıyor burada diye düşündüm. Belki bir yol görseli ya da dokusu bulup onunla çalışabilirsin ve buradaki yol imajını netleştirebilirsin. And maybe actually you could make this a little bit darker too. I think şuradaki şu kabuğu da deniz kabuğu mu, kaplumbağa kabuğu mu bilemedim ben. O kabuğu da biraz daha koyulaştırabilirsin. Although it's nice to see the pattern, I think maybe a bit of a gradient of dark from the bottom to show that it has the sunlight behind it. Doku çok güzel olmuş, şekil üzerindeki. Dibe biraz daha koyuluk verirsek yukarıdan bir ışık kaynağının onu aydınlattığını daha iyi anlayabiliriz. But again, it's really nice. So great. Ama çok hoş olmuş. Okay, I will move on to somebody else now. Şimdi bir başkasının çalışmasına geçelim. Thank Var you mı so much, çalışması? Isabel. No problem. It was lovely. Thanks. Who's next up? Kim göstermek ister? Ben gösterebilirim. Mina. Yeah.
Isabel, actually, I normally draw child books. That's why mine works are not Sahar Source Deniz. When you compare it, it's more like basic shapes and styles. I would like to show you the line work, a line work. Yeah, it's no problem. Yeah, I mean, it's just your unique style, which is great. It's great to have a style, so no problem. And everything has a place. For me, I just always work realistically. It's my way. But most people in my industry are not. Mina diyor ki ben çocuk kitapları çizdiğim için basit şekillerle daha çok oluşturuyorum. Yani Sahar'ınki ya da Deniz'inki gibi bir çizim göstermeyeceğim ben. Isobel de dedi ki yani kendine ait bir stilin var. Stilin olduğu sürece bence bu çok hoş. I really like this perspective here. It's very interesting. Buradaki perspektifi gerçekten çok sevdim. Çok ilginç. So what is the concept? I would love to hear your idea behind it. It's actually what I try to make is they're trying to walk in the line, like line walkers, but not in the zoo or something like that. It's on the sky, let's say, and it's what I try to do is it's like all the walk is infinitive, and maybe you can try to walk. Maybe you'll learn how to find the balance, and if not, maybe you can just follow and find new spaces and new lines to walk on. It's something like that. Yeah. I don't know if I can explain. Very conceptual. Yeah, no, I like it, and I like this mystique of life. It's interesting. Isobel dedi ki çizimin hikayesini de duymak isterim dedi. Yani gökyüzündeki gibi bir çizginin üzerinde yürüyorlar. Hayvanat bahçesi ya da bu tarz bir yerde olan bir çizgi değil ama gökyüzü gibi bir yerde bir çizgi ve herkes kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Hani düşsen de kalksan da düşsen aşağıdaki çizgiden devam edebiliyorsun. Herkes bir yolda ve onun görseli. Doğru ifade edebildim mi? Evet ya aslında şeyden ilham almıştım. Bu sirklerde falan iplerin üstünde yürüyen cambazlar gibi. Hayatta öyle gibi. Evet çok güzelmiş. I think because of the conceptual nature, I don't feel in a way I could critique it, because in a way it feels it's nice as it is, and it's a definite style. If there was anything for me, maybe this character shape, the arm here, and the way that everything crosses the line together. We can't see your face. It's not moving. Sorry. Yes, it's not. So maybe for me that the line here could come up here. Mm-hmm. I feel that if the line started here and came through just the arm, it might lead us more into the image, because here we have several things crossing. Does that make sense? Yes. Yeah. And it's a very çizgiyi biraz daha yukarıdan alıp o şekilde indirirdim. Çünkü bu şekilde çizgi çok fazla şeyle çakışıyor. Yeah, so there is, when you look at an image, in a way your eye is following around that image, you know, and you have a very clear path. Evet, but we kind of stopped already right here, in a way, if that makes sense. Sorry? There is something that blocks the path a little bit here, if that makes sense, you know, it's just to raise it and make that path with less of a block. Evet, şu lacivert tişörtlü çocukla çizgi çok fazla çekiştiği için orada bir blok oluyor. Biraz daha çizgiyi yukarı taşıyarak gözün de burada daha rahat takip etmesini sağlayabiliriz. The more I look, the more small things I can suggest. Okay. Daha fazla baktıkça daha küçük şeyler de görüp söyleyebilirim. Like my own drawings. Kendi çalışmalarımda, kendi resimlerimde yaptığım gibi. Like the other things in composition, it's good to either have it not touch the edge or go further out of the edge. Okay.
Yeah, even if it's a small amount, because here it's like it's almost there but it's not. Hı hı. Evet, burada köşeler fotoğrafın köşesiyle ya çakışmamalı, çakıştıysa da ötesine geçmeli. Ama burada sanki yani çakışmış, kesilmiş gibi. It's a tiny amount I'm talking about, but maybe just push them a tiny amount out that way so that it doesn't feel like they're just being cut on the edge. Yani çok küçük şeyler bu söylediklerim, küçük şeyler bulmaya çalışıyorum. Ama çizgileri biraz daha dışarı taşırsan kesilmiş hissiyatı oluşmaz. And the very last thing is this. I feel like it could have a little bit more space below it, because usually we're going to have a little bit of a frame. If you don't want to do that, again, having things right on the edge is kind of a bit uncomfortable for the eye. Son söyleyeceğim küçük şey de şu aşağıda toplanan, çizgilerin aşağıda toplanan kısmı, bunun altında biraz boşluk bırakabilirdin. Yani bu tam köşelere değdiği zaman çizimler, göz bundan hoşlanmıyor çok. And then I would just have this a little bit more curved so that there doesn't feel like there is a point, and it is just going to give it, it's just pulling that flat area up into a little bit more of a curve just to make it feel very, very smooth. Okay. Burada o son geçişi de biraz daha bükük yapardım ki böylelikle geçiş daha pürüzsüz, daha kaygan bir hissiyat olsun diye. Do you know the Liquify tool? No, what is it? So the Liquify tool, what do you use? Is it Photoshop or Procreate or something? Procreate. In Procreate, yeah, you just go to the tools and then Liquify. It's very cool. It makes it like more edgy, right? You can just nudge things with it. You can choose how much it nudges, and you can just kind of go whoop, and it just like it moves things a very small amount, or it could move everything. It's really fun to play with. I suggest it to everybody. It's in Photoshop as well. Mina, ne aracın adı? Liquify adjustment'ın içinde şey yapmanı sağlıyor. Yani üstüne geldikçe o çizginin köşelerini yumuşatıyor. Ya sıvılaştırıyor aslında. Sıvılaştırılmış etkisi veriyor. Liquify. Okay. When do we normally have the break? Is it now or is it 20 past? Yeah, it's 20 past. It's like 9 minutes later. All right. Let me just really, I want to see everybody's work, but let me just show you Liquify on something. I'll just take one drawing of mine. Evet, herkesin neler yaptığını görmek istiyorum ama bir çizimim üzerinden göstereyim size. Except I can't remember where it is here. Because oh, I think on Photoshop it opens a new window actually, and in Photoshop actually it's amazing, but you have to really. Evet, bu Liquify aracını nasıl kullanabileceğimizi gösteriyor bize. Photoshop'ta mesela. So you can kind of see, but if you want to move something a very small amount, so for example, if I just want to nudge the nose, it's just... Çok küçük bir şey yapmak istiyorsam, mesela sadece burnunda bir değişiklik yapmak istiyorsam, a change of expression or something like that, it's amazing. Mesela burada ifadeyi falan değiştirebiliyorum. Gerçekten harika bu araç. What was the... sorry. Go for it, Dennis. Sorry. What was the shortcut for the tool? In Photoshop, it is under filter. Oh, okay. So it doesn't have... Okay. Yeah, it's Shift Control X. Oh, okay. Thank you. Yeah. Photoshop'ta filter sekmesinden giriyorsunuz. Shift Control X de kısa yoluymuş. Okay. Very, very cool tool. So have fun with that one. Okay, Thank you very Is that much, okay, Isabel. Mina? Thank you very much. I said. Isabel, can you check mine? Yes. And by the way, I can use Liquify to lose weight.
Exactly. Good way to practice. Özge Sapancı, yes, that one. Yes. Ooh, Colors. We the black and white stuff were done in 2019. Right. And I edited them 1 week before with Procreate with the glitch technique. Oh, yeah. And maybe we can, yeah, you can look that one and then after the colorful one, maybe. That's nice. Thank you. Evet, 2019'da yaptım bunu ve üzerinden geçtim geçen hafta dedin değil mi Özge? Evet. Bir takım uyarlamalar yaptım dedi. It's a bit like, sometimes my concepts look a bit like this, but if you are going to make, say, a professional image, if you have one part that's really realistic, maybe you have to make all parts really realistic, you know? So because this feels really, really realistic and then this feels painted. Bir görselde, görselin bir kısmı çok realistikse diğerlerini de realistik devam ettirmeniz daha kompozisyonu bütün kılar. Sometimes my concepts are like that because my company don't mind. You know. Bazen benim konseptlerim de böyle olur. Hani bir kısmı realistik, bir kısmı değil. Çünkü çalışmış olduğum şirket bunu çok önemsemiyor. And if it was an illustration, it could also be fine. It could just be a style. It's okay. Yani sadece bir görselse, kendi çalışmanızsa, yani stil de olabilir. Hani sorun olmayabilir. But if you want it to feel all the same, then applying photo textures to these objects, including the robot, that would be how you would achieve that. Ama hani eğer bunu yapmak istersen tüm mesela buradaki robot da dahil tüm her şeye benzer aynı tekniği uygulamak faydalı olur. Yeah, it's nice. I mean, this for me is like a really sort of cool illustration. Is there a purpose behind it, or is it just for your art? It's a personal work. Yeah. I didn't do it for anybody. Yeah. But I was just trying to emphasize on the global warming and the wastes on the earth after the technological revolution. Yes. Yes. So I think it's a great image. I like the composition of it a lot. If I was going to change anything with this, probably a little bit like Dennis's with the legs. There is something about leg proportion to body that is that really makes a difference. And even if you want to make the legs shorter, is just to be conscious of the proportion. Bu çalışmayı Özge kişisel çalışması olarak yapmış. Küresel ısınma ve teknoloji devrimiyle birlikte ortaya çıkan atıklar konulu bir çalışma olarak yapmış. İzobel gayet hoş görünüyor dedi. Belki karakterin bacak oranında bir düzenleme yapabiliriz. Yani bacaklar biraz vücuda göre küçük görünüyor. Küçük çizsem bile bacakları vücuda göre belirli bir oranlamayla bunu yapmak gerekir dedi. And maybe with this tire there might be a little bit more detail or something, because it's a big space of, you know, nothing really, but the overall composition really works. So you could just see if that is something you want to do. But I feel like it could have tiny bit more texture or something. But overall, this is a really great composition, and the message reads well also. Thank you. Buradaki lastik mesela biraz buna da bakılabilir. Çok büyük ama yani çok fazla bir ayrıntı yok ya da çok fazla bir mesajı yok belki diyebiliriz. Hani bu kadar büyük bir alan kaplayan şeyin üzerine daha ayrıntılı çalışılabilir ama genel olarak vermek istediğim mesajla birlikte kompozisyonu oldukça etkili bulduğumu söyleyebilirim. And I could really see that being in a magazine, you know,
to illustrate this global warming or something. This is a really strong illustrative idea. Yani mesela bir magazinde, bir dergide küresel ısınmayla ilgili bir görsel olarak karşımıza çıkabilecek bir şey, oldukça güçlü bir etkisi var. Is there anything else you would like me to open now just before the break? If we have time, you can check the first and the second if you like. Yeah, nice. I always liked your style from the beginning. You have something unique, which is really cool. Başlangıçtan beri stilini oldukça beğeniyorum. Bence çok özgün bir stil. Again, there's something with the legs. Just have a little think, because of course you can make legs small if you want. I'm not saying you can't, but still just thinking about the strength of this machine, you know. Yine bacaklarla ilgili bir konuya değineceğim. Elbette istiyorsan bacakları küçük yapabilirsin ama burada bu robotun yani gücünü de hissettirecek olan bacaklar. Hani orada o küçüklük biraz belki düşünülebilir. It's a weird thing, but when people start to draw humans, I know that this isn't a human, but when people start to draw humans in the beginning, short legs is something that is very often there. İnsanlar yani ilk insan çizmeye başladığınızda, yani buradaki insan değil tam olarak ama insan çizimine ilk başlandığında genelde küçük ayak çizilebiliyor, küçük bacak çizilebiliyor, özür dilerim. I also think you read my mind, because I have made some images with some of these symbols recently. Bence biraz zihnimi okumuş gibisin. Ben de geçenlerde bu sembolleri kullanarak bir görsel çalıştım. I made an image with lots of TVs and with a huge eye, so I'm like, oh, that's spooky. Ben de çok televizyon ve büyük bir göz olan bir görsel çalışmıştım. By the way, I want to say that I made the legs smaller by purposely, because you know the robots are very interesting beings. Can we say beings? I don't know. Yes. They can find a balance even with a very tiny things. So I was trying to make an gönül yardımını isteyeceğim galiba burada. Yani hani böyle bir ironi. I was just trying to make an irony, you know, by making them small. Yeah, which is like okay. contrast. Yeah, it is okay. It's just I don't know how to explain it. I think when you just get used to seeing characters, there is something, even if they are small, it's something in the proportion to make it feel balanced in a way. It's a very small thing, but I don't know how to explain it. It's something that I just see when a lot of people are at the beginning of their art career. There is something with the proportions of the legs to the rest, and it doesn't mean you can't have short legs. It's just more about the proportion, but yeah, it's fine. It's your work. So. Özge dedi ki yani ben bacakları biraz bilerek küçük yapıyorum çünkü hani robot olduğu için onun biraz daha belki sıra dışı olmasını, yani küçük uzuvlarla da olsa denge kurabilecek kabiliyette olmasını, insana benzemeyen zıtlıklarının olmasını ortaya koymak istiyorum. İzabel'de yani küçük olsa bile orada bir oranla dengeli kılınabilir ama yine de senin işin vermek istediğin etkiye göre öyle bir çalışma tercih etmiş olabilirsin. It's a weird thing to explain, but there's just something again try that Liquify and also with your drawings, everybody flip your drawings the other way. Bu Liquify'la da deneyebilirsin bunu ve herkes için de söyleyebilirim. Çizimlerinizi tam tersi bir yöne çevirin mesela çalışırken. Yeah, and just see if you can
play with some small movements. It's for everybody. It's not about this one in particular. Yani herkes için söylüyorum bunu, özel olarak bu çizim için söylemiyorum. Bu şekilde yani farklı açılardan bu şekilde de çalışabilirsiniz. Farklı açılardan görebilirsiniz resmi. Deniz sanırım Procreate'de de Liquify olarak varmış değil mi Mina? Okay, we should really have a break, but Evet yeah. evet, ben Deniz'e yazıyorum şimdi. Okay. Okay, Isabel, we can continue. Yeah, okay. So I love these. The silhouette is really cool in both of them. So yeah, and Bunu it çok feels really beğendim. structurally solid. Silüet görüntüsü oldukça hoş ve de oldukça net, keskin yapılar. Yeah, feels really balanced. Oldukça dengeli duruyorlar. Yeah, I like it a lot. It's a great idea. I'm sure your work can be used as illustrations in many different contexts. Oldukça güzel çalışmalar. Ben tasarımlarının çok farklı içeriklerde kullanılabileceğini düşünüyorum. Cool. It's nice to hear that great words from you. Thank you very much. No problem. You're welcome. Shall we have a break? Yeah, we can. So we'll come back at 34. Is that okay? Yeah, that's okay. 10 dakika ara. Görüşmek üzere. Sen? Sorry? Ben gösterebilirim Gönül. Ben de bir şeyler yapmaya çalıştım. Kolaj gibi bir şeyler. Özge Yiğit Uysal. We can check the work of Özge Yiğit. Yeah. Yeah. Hangisine bakalım? Bilmiyorum ki, kolaj yazan 3 tane yaptım, en üsttekiler. Hangisini isterse bakabilir. You can check any with the name collage. Okay, cool. Oh, nice. Yeah, these are a nice style too. Gayet hoş. Bu da hoş bir stil. Ben çektim fotoğrafların hepsini. She took the photos also. Cool. Likya yolu Gönül. Ha. Evet. Sorry. Personally, I wouldn't have it so close to the edge again, even if there was just a small amount, but it's still a cool image. Bu köşeyi bu kadar yakın yapmazdım yine, onu söyleyebilirim. And also, I do this myself often, but down the edge of the photo there is a little white line. Evet, ben kendim de yapıyorum bunu ama burada kenarda bir şey var, çizgi var, beyaz çizgi var gördüğünüz gibi. So just be careful to crop that, but this is really cool. O beyaz çizgiyi kesin, yani kesme konusunda dikkatli olun ama genel olarak gayet hoş bir resim görüyorum, çalışma görüyorum. What did you do here? It's nice. Is it a filter or something? Burada yaptığın şey hoş. Ne yaptın? Nasıl çalıştın? Filtre falan mı kullandın? Işık geliyormuş gibi beyaza boyadım. Sonra da üstünden ağaçların gövdelerini daha koyu stüdyo kalemle geçtim. At first he colored it white as if there's some light there, and then he colored the bodies of trees with studio pencil again. Nice. Okay. This is fab. I love it. I love this image. It's really nice. Bu da çok hoş. Çok sevdim bu görseli. Bunların hepsi gerçek fotoğraf. 2 tanesi benim fotoğrafım. Bir tanesi de arkadaşımın öğrencisini çekmişti. Ağrı'da bir köy okulu. Bu arkadaşının fotoğrafı mı? Evet. İsmi de Pelin'miş yıllar önce. Özge is a teacher and a friend of her took that photo. She's a teacher too. When she was working in the east parts of Turkey, she took that photo of her students. Oh, it's excellent. I love this. Çok Really, güzel, really çok cool. beğendim. Teşekkür ederim. Thank you. Yeah. And then maybe just really quickly one more. There might be some people I don't get to see, but they can, if they want to send it to me on Instagram, then that's fine. Çok hızlı geçiyorum. Bir tane daha bakacağım.
çünkü herkese de zamanım yetsin istiyorum ama bu seansta zamanımız yetmezse bana çalışmanızı Instagram üzerinden de yollayabilirsiniz. Oradan da yorumlayabilirim. What did you use for this one? Burada ne kullandın? Bir tanesi ortadaki yine benim çektiğim bir fotoğraf. Biskuit var ya restoran. Oranın duvarındaydı. Biz altında arkadaşlarımızla oturan fotoğrafımız var. Frida'nın olduğu yer ortadaki o bir fotoğraftı. Altına ayrı bir zemin yaptım. Üstüne de bu çiçeklerin hepsini PNG'ye dönüştürdüm. Silerek kenarlarını. Çok zevkliymiş kolaj yapmak. Yani ilk kez yaptım ama teşekkür ederim İzabel'e öğrettiği için. She says she tried collage for the first time and she enjoyed it a lot and she's very thankful to you as because you taught how to do that and she really enjoys this technique. And what she did here, there was a photo with Frida Kahlo that is a wall of a restaurant. Yeah. And actually at the ground there were people sitting, but she deleted that part and she changed the ground, and then she took that color, the flowers images, and deleted the areas around them and put them into that picture. And these flowers are PNG format. Okay. Yok değildi, ben sildim, dönüştürdüm PNG'ye. She turned them into PNG format. I'm sorry. Great. Because it's somebody else's photograph, this one would be hard to make. Like if this was for a job, you would have to find the permission for that photograph, you know. Eğer bir başkasının fotoğrafıyla çalışıyorsanız zor oluyor. Yani izin falan almak gerekiyor. Yok, altında biz arkadaşlarımla oturuyorduk. Biskuit'in duvarı. This is the photo of her with her friends. Yeah. But anyway, I love the style again. It really illustrative. So Yani çok sevdiğim stili, oldukça güzel. both Uzgas, I can see their work in magazines everywhere. Umarım bir gün çalışmalarınızı dergilerde falan da görürüz. Thank you. Kim göstermek ister çalışmasını? Var mı çalışma göstermek isteyen? No one? Yok mu arkadaşlar? Açık arttırma gibi oldu. If there isn't anybody, maybe I can upload another one. What I mean, the others. Yeah, if nobody else wants to do it, that's absolutely fine. We can look at another one of yours, Dennis, and I'll just upload it. Wait a minute. yeah. And if anybody Başka else çalışma gösterecek olan yoksa Deniz bir tane daha yükleyecek. Bu arada siz de yüklerseniz gösterebilirsiniz. I wanted to say, if anybody is making a film and they need to have some little voices, then somebody I know who is very good at this, she offered to do it for free for student work. Okay. Çalışma, böyle film, yani animasyon filmi çalışması olan varsa ve seslendirme isteyen varsa, arkadaşım var ve bunu öğrencinin işleri için ücretsiz olarak yapabileceğini söyledi, bilginize. Is she voice acting or doing the sound effects? Well, she's a voice actor, but she also does like the sound effect. I mean, she can't speak Turkish, right? Sadly. I uploaded. But she can add lots of background noises of characters and sigh and like little creatures or something. Yani arkadaşım tabii ki Türkçe konuşamadığı için belki seslendirme konusunda çok işlevsel olmayabilir ama mesela background sesleri ya da herhangi bir canlı sesi falan, bu tarz ses efektleri konusunda da yardımcı olabilir. So I will send it to you, her website to you, Gunal, and then if you want to, if you share it, if anybody contacts her, just mention I friend of yeah.
Yeah. Yeah, I appreciate it a lot. Thank you very much. Bize gönderecek sitesini biz de sizlerle paylaşacağız. İletişime geçtiğiniz zaman İzobel aracılığıyla kendisine ulaştığınızı söylerseniz yardımcı olacaktır. And she's very, very good. And it's all of those little sounds that can bring something to life. Gerçekten çok iyi bu işte ve bütün bu küçük sesler yani bir şeylere hayat veriyor. Yani bunu çok iyi yapıyor. So, okay. Anyway, I pass Thank you, Isabel. No problem. And Dennis, are you? Yeah, I uploaded. Cool. Dennis, are you doing a lot of? Are you looking at a lot of tutorials online as well? Yeah, I looked for wood, then had a little watched the small portion of steel and stone. Then I looked for fire, but this one didn't work because it was like bigger. You saw the other one with fire, maybe. Yes. Yeah, that was better. Yeah. The one that was the chili. Yeah. Yeah. I'm a fan of that one. Evet, online tutorial'ları mı takip ediyorsun diye sordu İzobel. Deniz evet takip ediyorum dedi. Yeah, but what I really like about the images that I'm seeing from you are the strength of the silhouette. Senin paylaştığın görsellerde en çok sevdiğim şey silüetteki güç. So it's just when, if you are scrolling through Instagram, there are a lot of images. When they have a strong silhouette, they kind of jump out. Yani Instagram'a gezdiğinizde gerçekten çok güçlü görseller, yani çok fazla görsel görebiliyorsunuz ama içlerinde güçlü bir silüete sahip olanlar öne çıkıyorlar. So this, I like with other people's images, I would usually want to give more at the bottom. It feels the bottom sort of usually is like a border to hold the image. Yani diğer arkadaşların çalışmalarında da söylediğim gibi burada dipte biraz daha alan bırakırdım yine. Bu kadar hani kesiştirmezdim. So I would probably just bring it down to around here to give this root some space. Evet, burada yine bu köke birazcık alan vermek için biraz daha aşağıda boşluk oluştururdum. In terms of glow, I guess the fire could have a stronger glow and the wood could have a little bit less of a glow. What is glow? It's the light. Next to it. Okay. Parlaklık gibi bir şey Türkçesi. Parlaklığa gelince ateşin etrafında daha fazla parlaklık, aşağıda ise daha az parlaklık tercih ederdim. And with the eyes and the teeth, are the eyes meant to be inside the wood or outside the wood? It's outside probably. It's like a normal, not normal. Obviously, it's stylized, but it's not gouged into the wood. It's on the outside. So it's on the outside surface. Yes. Okay. That's how I read it, which is cool. So what is? Gözler içeride mi dışarıda mı yapmayı tercih et? Yani hangisini niyet etmiştin dedi. Dışarıda göz yapmayı planlamıştım dedi Deniz'e. So I feel like it could do with one more layer of light, or just one more thing to make the eyes punch out of the image a bit more. Burada belki bir layer daha eklenip gözler biraz daha dışarı çıkartılabilirdi.
maybe it's just like adding one soft highlight to each one of them, like a circular highlight or something, but they just need something to make them ping out, come out of the image a little bit more, just a little bit stronger. Gözlerin biraz daha böyle ortaya çıkması, daha güçlü olması gerekiyor gibi hissediyorum. Yani bu ayrı bir layer'da çalıştırılarak bu efekt verilebilirdi. Belki bir highlight yani vurgu yapılabilirdi. Bu şekilde olabilirdi. What do you mean by circular highlight? Just like a small circle of light, for example, that's just pure white. Oh, okay. It's like, you know. Oh, okay. I get it now. Okay. It doesn't need to be white, but it's just they are a little bit flat, and they are and you know they should, the eyes are always a place that you want to make a feeling of life. So just play at making the eyes just pink. You don't have to add, they can still be just a basic surface, but it's just how to make them like just that little bit stronger. Evet, burada dairesel ışık çalışılabilirdi dedi. Yani gözler biraz düz görünüyor. Onları biraz daha yuvarlamsı ve dışarı doğru yapmak için belki bu orta noktada dairemsi ışık etkileriyle bu yapılabilirdi. In terms of making this feel really 3D, it's your choice and you know what you're trying to make. But if you want to make it 3D, then we have to think about these dark lines. Eğer bu çalışmayı gerçekten 3D yapmak istiyorsan, bu tamamen senin seçimin, ama eğer 3D yapmak istiyorsan bu karanlık çizgiler kısmına odaklanmalısın. And what I mean by that is when it comes to the edge, all of the edges where the dark line meets the edge, there should be a little indent to show the groove. Yeah. Yeah, you're right. Evet. Bu köşelerde karanlık noktalar, karanlık ışık noktaları olmalı bu durumda. These are all the things that make the difference. Bunlar yani farkı yaratan şeyler bunlar. Would anyone who already showed me something before like to show me? Daha önce, excuse me? Would anyone who showed me something before like to show me more? Daha önce çalışma gösterenlerden başka çalışma göstermek isteyen var mı? Ekstra çalışmalardan. I have two other paintings. Yeah. Yeah. And if anybody else changes their mind. Bu arada fikrini değiştirip çalışmasını göstermek isteyen olursa ona da bakabiliriz. Okay, so this one, Sahar, 23. Yes, one of them is number 23. Yeah. I did it like a way that I first draw the sketch, the lines, and after a few months that I draw all the pictures, I colored all of them. Oh, and okay. it took a lot of time. It was really hard, and I was really tired of this work. So after that, after you just told us how to do that technique, I continued the second book like that. Right. And I'm so happy with that. So happy. Great. That's really good to hear. Sahar burada yani İzobel'in gösterdiği tekniği kullanmadan önce yapmış bu çizimi ve işte ilk önce çizim yapıp daha sonra renklendirerek ve çok zaman alıyordu bunu yapmam, ama şu an çok daha hızlı yapabiliyorum diyor. Like all the other images that I say the same thing. Just give your picture enough space, you know. If you're going to have it at the edge, either have the edge going over, so it stops like here, right? So it stops here, or have the edge over here, which I think would be the preference.
Yani daha önceki çalışmalarda da söylediğim gibi bu köşelerde alan bırakmak gerekiyor. Çok yakın bırakmamak gerekiyor. You're always thinking of the frame within the picture as well. Yani resmin içerisindeki kareyi de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. I really like this concept, and it's like me when I see pigeons, for example. No one else likes them or cares, and I'm really happy. Yeah, they are beautiful. But this book is really special because it is written by my aunt, and also it is about philosophy for children. And it's gonna be the first book of this kind in Iran. So, Oh, wow. Yeah. Wonderful. Which So I book is guess- it? I couldn't follow. Philosophy for children. They teach philosophy to the children in a simple way, and they are going to do it in the schools. So, is the writer Iranian? And is it the illustration for that book? Yes, the writer is my aunt, and Okay. yeah. And you illustrated the book. Okay. Yeah. Teyzesi çocuklar için felsefe kitabı yazmış ve Sahar da bunun illüstrasyonlarını yapmış. Bu da o çalışmadan, o kitaptan. So Sahar, small things, again, it's an illustration. You don't have to follow a rule, but I'm going to give you my thoughts anyway, okay? Yeah, thank you. Yani küçük şeyler söyleyeceğim. Bu sadece bir illüstrasyon. Benim hani her şeyi burada takip etmeye, her kuralı uygulamaya gerek yok ama ben hani bir eğitimde olduğumuz için söylüyorum bunları. Okay, so this contact shadow always really dark under the area of feet. Bu ayağın altındaki kontak noktalardaki gölgeler koyu olmalı. And I think you could add some grass over the feet, actually. It could be nice just to show that they are on the grass, yeah? Ayağın altına birazcık çim de ekleyebiliriz. Hani çimin üzerinde yürüyorlar etkisi vermek için. Compositionally, I would make a very small gap here between this bag and this bag because they are touching there. Evet, şu iki karakter arasında biraz daha alan bırakırdım. Neredeyse birbirlerine dokunuyorlar gibi görünüyor. And it gives slightly more space to the main character. Ana karaktere birazcık daha alan tanırdım böylelikle. And then I think just because this is such an important part of the concept, maybe these question marks could be going even a little bit higher and maybe a little bit bigger, but it's up to you. I think they could break the mountains. Yani burada resmin ana konsepti oradaki soru işaretleri, çocuğun çantasından çıkan soru işaretleri olduğu için onları biraz daha büyük ve belki biraz daha yukarıda yapabilirdim. Yep. But yes, really nice. Ama gerçekten çok hoş. Tell me when the book is out. The first picture is another that I've designed for this book. Evet, bu kitap için yaptığım diğer görsel. That's really nice. I think the character is really excellent. I love the shape and the face and everything. The line quality is nice too. Ben karakteri gerçekten çok beğendim. Yani şekil falan çok hoş. Aynı zamanda light quality, ışık kalitesi de oldukça iyi. So small things, always look for the composition, always look for the space around the character and making things overlap as much as possible, but not touch. I'll show you in a moment. Bir şeyleri üst üste gelebilir ama yani birbirlerine değmeden, birbirlerini kesmeden olmalı bu. Bunu göstereyim şimdi sizlere. So the foot, for example, the heel is really close to this edge of the teeth. So either again overlap or move it up tiny bit. Burada ayak
şu dişin kenarına çok yakın. Burada bunu ya yukarı taşırım ya da aşağı alırım ayağı. So it's just it's the same point that I made with a few of them, but with this particular foot, for example, cat brush. There's a foot. So either the foot is in there and the teeth are doing that, so the foot is in the space there and it's nicely framed. Yep. Mesela burada dişler aşağıda kalıyor, ayak yukarıda kalıyor. Buradaki frame güzel oluyor. Or it might even be over the teeth. Ya da dişin altında da kalabilir. But at the moment, it's the heel is like touching the line of where the teeth begin. Ama burada senin görselinde ayak dişin başladığı çizgiye değiyor. So it just flattens the depth and it makes it harder to see the creature in a way. Evet, bu da canavarı yani oradaki canavarı görmemizi biraz zorlaştırıyor. So I think what I would probably do would be to make that mouth even bigger, and I would move it down a very small amount, very small, but just enough, you know. Ben olsam burada ağzı biraz daha büyütür ve karakteri biraz daha aşağı taşırdım. That makes sense to you as well, Sahar? Yes, thank you so much. I try to do that because, you know, I did something, all these layers, I mean, the layer of lines are the same for all of them, but also the layer of the color is the same for all of them. Right, so, okay. it makes it a little bit hard to... Yeah, well, in that case, I do things like that all the time, but just copy and paste this area. And then just nudge it over the top, and then you can merge it after. Yeah. And this book, I would move it again a very small amount from that hand, just to give that hand the freedom in a way, because that book is not important. And we can't see your pencil again. Yeah. So here, you see it now, yeah? Yeah, we can. So this is just really close gap. So just give it a tiny bit more space. Yeah. Burada en de şu yukarıdaki kayaya oldukça yakın duruyor. Orada da ona biraz alan verilebilir. You're always thinking about how to make silhouette strong and how to give, if you want depth, then how to give depth. Yes. Yani burada silüeti nasıl daha güçlü yapabiliriz ve derinlik vermek istiyorsak bunu nasıl verebiliriz? Bu bizim odak noktalarımız bunlar. So try not to have objects that the corner is touching an edge, for example, like the newspaper and the book. Yes. Evet, bu yüzden objelerin kenarlarının, köşelerinin birbirine değmemesine özen göstermeliyiz. Just little tiny adjustments all the time that make the image stronger. Bu küçük uyarlamalar görseli daha güçlü kılarlar. Isabel, Sar, will you show more? No, I'm finished. Thank you so much, Isabel. No problem. You're welcome. Yeah, Isabel, I put a link to the chat. Maybe you can check if you want that work too. Ooh, very interesting. Thank you. Oldukça ilginç. Yeah, it's great. Like everyone's, I have the same thing. Like just look at the edges of the framing of the image, and maybe, you know, just try not to have things. If this isn't so bad, maybe, you know, I guess this part, the hair does go past it, but because this is the light part of the hair, again, it touches the edge of the frame. Definitely at the top, I think a tiny bit of more frame would help. Overall, this is a great image. Really strong, really
unusual. So And burada da yine köşelerden bahsedeceğim. Bu köşelerde yine bir çakışma var. Karenin tam köşe noktalarına değiyorlar. Ama onun dışında oldukça güçlü bir görsel. Sorry, you want to say something? Thanks for your comments. I would just. But it's really great. So with this object here, I would go for making it completely perfectly round. Buradaki objeyi ben tam bir daire şeklinde, tam yuvarlak yapardım. Yeah. When there is something that is clearly meant to be geometric, but it is slightly off, I think it can stand out a little bit. It depends on the style, but for this style, I feel like if this was completely round, it would just work a little bit better. Does it make sense? Yeah, I understand what you mean. Yeah. Geometrik bir obje geometrik formatta verilmek isteniyorsa ve tam bu yani bu format çok keskin ve net olmalı bence. It was a perfect circle before I was putting the that light around it. Yes. After that, its silhouette changed. Yeah. Unfortunately. That's it. So I think it's just a clarity of that. The eyes are wonderful. It's very stylized, and I think it's your style of work is indeed unique, Artland. So you've got a good name, but it is a unique style, and I think that's what's really great about it. So. Yani için çok özgün dediğim gibi adıyla da müstesna olmuş. Unique Artland adıyla. I took first my own photo. I found a circle like that. Yes. And then I have changed everything completely. Yeah. By sketching. I saw this image in my mind when I was before the sleeping. Oh, really? Yeah. Wow. It's amazing. I did a course on lucid dreaming. Oh, really? But wow. I didn't have a lucid dream. You know what I can send you a link to another tutorial on lucid dreaming that I found it on Reddit. Did you guys know it or something? If you want, I can try to find it. Özge uyumadan önce bu görseli gördüm ve hani oradan ilham aldım dedi. İzobel de ben Lucid Dreaming üzerine bir kursa katıldım dedi. Nedir arkadaşlar Lucid Dreaming? Ben bilmiyorum. Yani bilerek rüya görüyorsun gibi. Yani rüyayı kontrol ediyor gibi. I wish I had dreams like this. I dream about work. Ben de böyle rüyalar görmeyi isterim. Yani işle ilgili işimde yapacağım şeyleri rüyamda görmeyi. Okay, cool. So maybe we can just... Thank you very much, Isabel. No, you're welcome. Okay, so shall we leave it there for today? Is it okay for everybody? Yeah, I think that's okay. Thank you very much for being with us for that all 4 months. We enjoyed it a lot and we appreciate it a lot. Hope to see you next term. Thank you. And hope to stay in contact. Yeah, of course, I will stay in contact with you. And if anybody wants to stay in contact with me, of course, on Instagram, or you can email me. It's completely fine. I would like to stay in touch anyway. And it's been a pleasure. I love it. So. Yani benimle temas kurmak isterseniz Instagram'dan ya da e-mailden her türlü kurarsınız. Çok mutlu da olurum. Serap writes something to the chat. She says she's sending her like good feelings to you. Oh, thank you. Thank you so much. It was great to meet you. Thank you very much for everything that you
taught us and for your smile. Oh, You're thank you always so much. positive to us. Thank Thank you you so very much. much. It's lovely to hear. I very much appreciate it. So Burada olmak çok güzeldi. Çok mutluyum bundan dolayı. yeah, but stay in